Akvaryumunuza bakıyorsunuz ve her şeyin kusursuz olduğunu düşünüyorsunuz. Suyunuz cam gibi berrak, filtreniz tam kapasite çalışıyor. Her ay gidip dünyanın en pahalı, en premium olarak pazarlanan o lüks ticari yemlerini satın alıyorsunuz. Su değerlerini ölçüyor, her şeyi kitabına göre yapıyorsunuz. Fakat balıklarınız, kendi inşa ettiğiniz o kusursuz cam şatonun içinde sizin ruhunuz bile duymadan gizlice açlık çekiyor olabilir mi? Bugün size doğru bildiğiniz o büyük yanlışı anlatacağım. Balıklarınıza her gün zehirli bir döngüyü nasıl kendi ellerinizle yedirdiğinizi ve mutfağınızdaki tek bir bezelye tanesinin o steril laboratuvarınızı nasıl yeniden vahşi doğaya bağlayacağını göreceğiz. Hoş geldiniz. Suyun altındaki gizli gerçeklere daha yakından bakalım. İnternetteki o sonsuz tavsiye döngüsünü biliyorsunuz değil mi? Japon balığın ters mi döndü? Cikletin dipte mi yatıyor? Hemen bir bezelye at, geçer. Her şey bu kadar basit mi gerçekten? Hayır. Balıklarınızın asıl sorunu basit bir kabızlık değil. Sorun şu. O büyük umutlarla ve dev bütçelerle aldığınız ticari yemler kapağı ilk açtığınız andan itibaren yavaş yavaş ölmeye başlar. Veterinerlik araştırmaları bize çok net bir gerçeği söylüyor. Balık besinleri kutusundan çıktıktan sadece 6 ay sonra havayla ve nemle temas ettikleri için içlerindeki suda çözünen hayati vitaminleri, özellikle de bağışıklık için kritik olan C vitaminini tamamen kaybederler. Siz balığınıza en kaliteli besini verdiğinizi zannederken o aslında kronik bir hazımsızlık ve ciddi bir vitamin eksikliği yaşıyor. Yani malnütrisyon, gizli yetersiz beslenme. Bu devasa biyolojik boşluğu sadece sentetik kutularla kapatamazsınız. Doğanın kendi liflerine ihtiyacınız var. İşin en tehlikeli boyutu anatomik uyumsuzluktur. Özellikle Japon balıkları, koi ve sazangiller fizostom anatomik yapıya sahiptir. Bu ne demek? Yemek borularından yüzme kesillerine doğru bağlanan fiziksel bir hava kanalı vardır. Fakat biz insanlar sırf göze güzel görünsün diye bu balıkların genetiğiyle oynadık. Vücutlarını yuvarlaklaştırdık. Omurgalarını sıkıştırdık. Sonuç, bu hava kanalları kısaldı ve deforme oldu. Siz onlara su yüzeyinde yüzen o pul yemleri verdiğinizde büyük bir iştahla su yüzeyini vakumlarlar ve midelerine muazzam miktarda hava yutarlar. Bu hava o kısa kanallardan geçerek yüzme kesesinde sıkışır ve balığınız o meşhur pozitif kaldırma kuvvetine kapılarak suyun yüzeyinde ters döner. Çözüm sadece kuru bezelye atmak mıdır? Asla. Kuru bezelyeler gerçek bir midesi olmayan bu balıkların hassas sindirim sistemine girdiğinde aniden su emerek şişer ve hücresel yırtılmalara yol açar. Bize taze, yumuşak ve tamamen batan bir diyet lazım. Balığı içgüdüsel olarak dibe inmeye zorlayacak, hava yutmasını mekanik olarak imkansız kılacak gerçek bir fiziksel müdahale. Şimdi suyun kimyasını inelim. Balığınız hızlı büyüsün, renkleri parlasın diye aldığınız o büyütme yemlerini düşünün. Tropikal balık diyetleri genellikle %32 ve %45 gibi muazzam oranlarda protein içerir. Peki balık biyolojisinde metabolize edilen yüksek proteinin doğrudan atık ürünü nedir? Amonyak. Akvaryuma attığınız ve dibe çöküp yenmeyen o yüksek proteinli yemler suyunuzun içinde adeta saatli bir bomba gibi çürümeye başlar. Suyu amonyak ve nitrite boğar, çözünmüş oksijeni acımasızca tüketir ve suya salınan karbonik asit yüzünden pH seviyenizi ölümcül bir hızla aşağı çeker. Oysa 100 gram yeşil bezelyede sadece 5 gram 6 gram arasında protein vardır. Diyete yeşil sebze eklemek sadece balığın midesini rahatlatmakla kalmaz, sistemin biyolojik yükünü hafifleterek filtrenizde can çekişen faydalı bakterilerinizi amonyak krizinden kurtarır. Peki bu sebzeleri nasıl vereceğiz? Marketten aldığınız çiğ bir kabağı öylece akvaryuma atamazsınız. Çiğ sebze hem batmaz hem de bitki hücrelerinin sert selüloz duvarları balığınızın sindirim enzimlerine geçit vermez. Doğayı kopyalamak için mutfağın termodinamik kurallarını kullanacağız. Bilanç edeceğiz, yani şoklayacağız. Suyu tam kaynama noktasına getirin. Zeminden beslenen vatozlarınız veya cikletleriniz için sebzeleri suya bırakın ve tam 3 ve 5 dakika arasında bekleyin. Bu ısıl işlem selülozu parçalayacak ve sebzenin içine hapsolmuş havayı dışarı atacaktır. Sonra asıl kritik hamle geliyor. O sebzeleri kaynar sudan alır almaz saniyeler içinde buz gibi soğuk suya daldırın. Neden mi? Bu termal şok hücresel boyutta pişmeyi anında durdurur. İçindeki o değerli C vitaminini hapseder ve sebzenin yoğunluğunu arttırarak onu suyun içine attığınızda bir taş gibi dibe batmasını garanti eder. Bu sadece bir yemek tarifi değil. Bu ekosistemi yeniden programlamaktır. En güncel araştırmalar gösteriyor ki balıklarınızın büyümesi, bağışıklık sistemi ve strese karşı direnci bağırsaklarındaki bazı mikrobiyotanın gücüne bağlıdır. Yalnızca kimyasal kuru yemeyen balıkların bağırsak florası çöker. Oysa lifli sebzeler bu doğal kalkanı yeniden inşa eder. Peki hangi balığa ne vereceğiz? Japon balıklarınız ve büyük cikletleriniz için kabuğu tamamen soyulmuş, 3-4 dakika haşlanmış yeşil bezelye ve tatlı patates yüzme dengelerini kuracak ve hava yutmalarını bitirecektir.
Vatozlarınız ve salyangozlarınız için 4-5 dakika şoklanmış yüksek lifli kabak ve salatalık dipte saatlerce otlanmalarını sağlayacaktır. Lepistesler, neon tetralar ve tüm canlı doğuranlarınız için demir bombası ince kıyılmış ıspanak ve haşlanmış brokoli verebilirsiniz. Ve eğer biraz daha profesyonelseniz doğadan, ilaçsız bölgelerden topladığınız taze ısırgan otlarını hafifçe haşlayıp nano balıklarınıza ve karideslerinize verebilirsiniz. Fakat her şeyin bir bedeli var. Organik materyalleri akvaryuma sokuyorsunuz. Unutmamanız gereken altın bir kural var. 24 saat kuralı. Haşladığınız o sebzeler akvaryumda 24 saatten fazla kalırsa ne olur biliyor musunuz? Hücresel bütünlükleri çöker. Parçalanan dokular heterotrofik bakterilerin patlamasına yol açar. O bakteriler sudaki tüm oksijeni emer ve balıklarınızı kurtarmak için çıktığınız bu yolculuk ekosisteminizin kendi kendini zehirlenmesiyle sonuçlanır. Bu yüzden bir sebze klipsi kullanın ve ertesi gün o sebzeyi sudan mutlaka çıkarın. Akvaryumunuz steril bir laboratuvar deneyi değildir. O kendi kuralları, kendi bakteri döngüsü ve doğanın organik kusurlarıyla çalışan kapalı bir dünyadır. Balıklarınıza sadece yem vermeyi bırakın. Onların ekosistemini beslemeye başlayın. Bir sonraki videoya kadar suyunuz berrak, balıklarınız sağlıklı olsun. Kendinize iyi bakın.